Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu gerçekten çoğunuzun problem yaşadığı topuk ve ayak tabanı ağrısına yönelik olacak. Bu ağrılar neden oluşuyor? Biz bu ağrıların mekanizmasını bilsek acaba onları ortadan kaldırabilir miyiz? Ya da bu ağrılar için halihazırda oluşmuş bir problem varsa bu problemdeki ağrıları nasıl en aza indirebiliriz? Size çok kolay ayak tabanı masaj yöntemleri göstereceğim. Böylece gerçekten ayak tabanında ağrı yaşadığınız noktaları biraz olsun dolaşımını artırarak iyileştirebilir. Belki gün içerisinde biliyorsunuz ki ilk adım ağrısı çok şiddetli olur bu hastalarda. İlk adım ağrısını en aza indirebilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi gelin ayak tabanı ağrısına en sık neden olan problem neymiş, nasıl bir mekanizmayla ilerliyormuş ve biz bunu nasıl çözebiliriz anlatarak videomuza giriş yapalım. Ayak, taban ya da topuk ağrısının aslında temeldeki nedenlerinden bir tanesi ve toplumda da en sık görülen nedeni plantar fasit dediğimiz bir problem. Size burada plantar fasitin ne olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Plantar fasit dediğimiz problem burada gösterdiğim kemiğe tutunan plantar fasyanın yani böyle kalın bir doku var ayak tabanımızda. Hem bize destek sağlayan hem kemiklere destek sağlayan hem yürüyüşümüzde aslında dengeleyici bir kuvvet oluşturan bu plantar fasya tam olarak burada gösterdiğim topuk kemiğine yapıştığı yerde çoğunlukla fazla hasar görüyor ve bu bölgede yangı, ağrı, hassasiyet oluşturuyor. Siz zaten eğer böyle bir problemle başa çıkıyorsanız erken dönemde o bölgede böyle bir yanma, bir kaşınma, o bölgede sanki böyle bassanız azalacak ama ortadan da kalkmayan bir ağrıyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ve bu ağrının aslında hayat kalitesini etkileyen en önemli özelliği de çok güzel uyursunuz. Uyanırsınız, adımınızı ilk attığınız anda, yataktan çıkmaya çalıştığınız ilk attığınız anda müthiş bir ağrı saplanır. Ve genellikle hastalar bu ağrıyı sanki oraya bıçak saplanıyormuş gibi bir ağrı diye tariflerler. Evet maalesef doğru çünkü siz akşam yattığınızda plantar fasya boyunu kısaltıyor. Çünkü ayağımız gevşek pozisyonda oluyor. Siz sabah kalktığınız ilk adımınızı attığınızda ayak tabanındaki yapılar geriliyor ve tam olarak şu anki gösterdiğim noktada şiddetli bir ağrı ve sancı oluşuyor. Erken dönemde plantar fasit dediğimiz yani o plantar fasyanın bazı noktalarda da olabildiği gibi en sık tutunma yerindeki inflamasyon yani yangı ilerleyen dönemde eğer siz herhangi bir çözüm arayışında bulunmazsanız bu problemin üzerine gider. Bu problem ne kadar ağrırsa ağrısın umursamazsanız, ayak tabanlığı kullanmazsanız, ayakkabınız çok kötüyse bunu değiştirmezseniz, günlük yaşamınızda eğer iş gereği topuklu ayakkabı giymeye devam ediyorsanız ya da sürekli parmak ucuna yükselmeniz gereken, merdiven çıkmanız gereken işlerle uğraşıyorsanız bu problem az sonra söyleyeceğim ve burada size gösterdiğim topuk dikeni adlı probleme dönüşebilir. Çünkü şöyle bir şey, dokularımızda aslında muhteşem bir mekanizma var. Eğer siz bir konuda sürekli stres uygularsanız o dokuya, o doku biraz sertleşerek, biraz kendini koruyarak cevap verir. Yani aslında topuk kemiğinizdeki topuk dikeni oluşum mekanizması bu şekilde. Erken dönemde ağrılarınız var, o bölgede yangı var. Siz bunu düşündünüz, ağrı eşiğiniz çok yüksek, üzerine gittiniz, günlük yaşamınızda üzerine gittiniz, hala aynı stresleri uygulamaya devam ettiniz. Bir süre sonra orada biraz kalsiyum birikmesiyle birlikte kemikleşme meydana geliyor. Siz baktığınızda aslında hem plantar fasitte hem topuk dikeni probleminde semptomlar yani bulgular benzer. Yine yangı, yine ağrı, yine hassasiyet, hatta topuk dikeninde bazı vakalar eliyle sanki topuk kemiğini dokunmaya kalktıklarında inanılmaz bir hassasiyetle karşılaşırlar. Çünkü artık o bölgede düşünün ki normalde yumuşak dokular yani kas ve bağlardan oluşan bir yapı var. Orada bir kemik çıkıntı her adımınızda. Biliyorsunuz kemiklerimiz çok küçük hareketler yapıyor. Her adımınızda etraftaki kas dokuya ya da bağ dokuya hassasiyet oluşturuyor. Sizde de bu hassasiyet ağrı, şişlik, yangı, bazı durumlarda da bıçak saplanması gibi hisler oluşturuyor. Özetle plantar fasitte de aslında topuk dikeninde de bulgular yani sizde oluşturacağı şeyler aynı olsa da tedavisi özellikle plantar fasit yani topuk ağrısı oluşmaya başladığında yapabileceğiniz çok kolay şeyler var. Öncelikle bu ilk adım ağrısını geçirmek için size bugün ayak masajı göstereceğim. Bu masaj özellikle az önce anlattığım plantar fasyanın
ilk adımdaki ağrısını azaltmaya yönelik olacak. Çünkü siz eğer yataktan çıkmadan benim bu göstereceğim uygulamaları yaparsanız, gün içerisinde de 2-3 defa tekrar edebilirseniz bu plantar fasyanın hareketliliğini artırarak tedavisini aslında kolaylaştırmış olursunuz. Çünkü hedefimiz yine her zaman olduğu gibi o bölgenin dolaşımını artırarak orada bir iyileşme süreci başlatmak olacak. Dolayısıyla dediğim gibi şimdiki göstereceğim masaj uygulamasını lütfen gün içerisinde eğer topuk ya da taban ağrısı yaşıyorsanız lütfen uygulayın. Şimdi sizden istediğim ilk şey bu şekilde yatak kenarındaysanız yatak kenarında, ofisteyseniz ofiste, sandalyenin üzerinde şöyle bir bacak üzerine atın ve ayak tabanınıza ulaşabilir halde olun. Daha sonra size plantar fasyanın yapısını göstermek istiyorum. Burada gösterdiğim gibi plantar fasya aslında böyle üçgen gibi ayak tabanımızı dolduran bir yapı. Bu fasyanın özellikle sizin hissettiğiniz ağrı bu başlangıç noktalarında, bazen dışta, bazen içte, bazen de tutunma noktalarının farklı noktalarında olabilir. Yangın nerede oluşuyorsa siz şiddetli ağrıyı orada hissedersiniz. Bilin ki en çok yükü de oraya bindiriyorsunuz ve günlük yaşamınıza sürekli o bölgeye uyararak en fazla o bölgenin ağrısını artırıyorsunuz. İlk yapacağımız şey masajdan önce küçük bir germe olacak. Sizden istediğim bir elinizle isterseniz topuğunuzdan sabitleyin. Diğer elinizle bu parmakları hafifçe arkaya doğru çekin. Zaten bu süreçte buradaki plantar fasyanın nasıl gerildiğini hissedebilirsiniz. Ama onun dışında bu germe ile birlikte şu bölgelerde ciddi bir çekme, hassasiyet oluşabilir. Kesinlikle bu hassasiyet geçici. Lütfen çok fazla zorlayarak o bölgenin canını yakmayın. İstediğim sadece bu şekilde gerdim, bu bölgeyi birazcık açtım, gevşek bıraktım, tekrar gerdim. Tekrar bütün plantar fasyanın gerginliğini artırdım. Aslında biz orada biraz böyle bir kayma hareketi bekliyoruz. Bu sayede o bölgedeki dolaşımı uyaracağız birazdan. Bu şekilde germeyi yaptım. 7-8 saniye bekledim. Tekrar gevşek bıraktım. Tekrar gerdim. 7-8 saniye bekledim ve gevşek bıraktım. Sizden istediğim bu germe egzersizini 5-6 defa bu bölgedeki bu hassasiyet yavaş yavaş azalana kadar tekrar etmeniz. Daha sonra şimdi gelelim masaj egzersizine. Sizden istediğim öncelikle yine az önceki gergin pozisyona alın ayağınızı. Daha sonra ağrıyı en fazla hissettiğiniz artık topuğun ortası olabilir, topuğun dış yanı olabilir, topuğun iç yanı olabilir. İki parmağınızı en fazla ağrıyan bölge neresiyse oraya yerleştirin. Daha sonra bu şekilde hafif hafif bastırarak o bölgeye biraz aslında dolaşımını artırmak için uyarı vereceğiz. Sizden istediğim bunu saat yönünün tersi ya da saat yönünde hiç fark etmez. 30 saniye boyunca bu şekilde uyarmanız. Daha sonra en ağrıyan bölgenin hemen yanına geçeceğiz. Sonra tekrar bu bölgede 30 saniye boyunca bu şekilde hafif bastırarak ama çok şiddetli ağrı oluşturmayın. Hafif bastırarak bu şekilde masaj yapacağız. Daha sonra bu sefer ağrıyan noktanın diğer tarafına geldim. Diğer tarafında aynı masaj egzersizini uyguladım. 30 saniyede burada geçirdikten sonra parmaklarımı gevşek bıraktım, dinleniyorum. Daha sonra işte en önemli masaj burada aslında. Sizden istediğim yine ağrıyan noktanın başına parmağımı yerleştirdim. Bu bölgede yukarıya doğru biraz basınç uygulayarak tepeye kadar çıkıyorum. Sonra geri bıraktım. Ortadan basınç uyguluyorum. Tepeye kadar çıkıyorum. Bıraktım. Topuğun ortasından basınç uyguluyorum. Yine burada tepeye kadar çıkıyorum. Eğer böyle buraya bir krem sürebilirseniz buradaki kayma işlemi daha kolay gerçekleşir. Ve şöyle sanki 3 parçaya ayırdık ve 3 parçanın üçünü de ayrı ayrı dolaşımını artırmak için masaj uygulaması yapıyoruz. Dediğim gibi buradan bastırdım yukarı çıktım. Buradan bastırdım yukarı çıktım ve son olarak buradan bastırdım yukarı çıktım. Bunu hep plantar fasya gergin pozisyonda yapıyoruz. Çünkü aslında en fazla uyarılabilir hali ve sizin de en tolere edemediğiniz hali. Biz gün içerisinde aslında fasyaya şunu diyoruz. Lütfen kendine gel, lütfen tekrar uzayabilir hale gel ve bizim canımızı yakma. Eğer bu 3 yöne masaj uygulamasını da
her yöne 10'ar defa olacak şekilde uygularsanız gerçekten gününüzde sadece 5 dakikanızı ayırarak yataktan daha konforlu bir şekilde çıkmaya ve gün içerisinde de eğer uygulamaya devam ederseniz ağrılarınızın azalmasına fayda sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda size anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer topuk ya da taban ağrısı gibi problemleriniz varsa lütfen bu kolay ayak masajı uygulamasını uygulayın. Eğer uyguladıktan sonra hala ağrılarınız devam ediyor ve çok şiddetli, hiçbir şekilde azalmıyorsa üzerine bir de buz uygulaması yaparak belki ağrıları azaltmaya çalışabilirsiniz. Ama hala hiçbir değişiklik yoksa sizden ricam önce bir doktora danışın. Daha sonra belki durum çok ilerlemişse enjeksiyonlar ya da küçük operasyonlar gibi bu ağrıyı azaltacak size fikirler sunabilir. Çünkü tahmin edebiliyorum her adımda ağrı yaşamak gerçekten yaşam kalitesini inanılmaz etkileyen bir problem. Dolayısıyla birazcık uyanık olun, birazcık sağlığınıza özen gösterin bu konuda, olur mu? Eğer video ile ilgili de herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa yine Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan oluşturabilir ya da aşağıdan direkt yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.